Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir şey yapacağız. Çok da güzel olacak. Eminim 1 metre kumaş yeterli bize. Çiftten 1 metre kumaş. Çiftten 1 metre kumaşımı 96 santimden kestim. Boyu 96 santim. Enini de ben buradan çıkardım. Video uzamasın diye 106 santimde enini ayarladım. Şu an kumaşımın burası 96 santim. Şurası 96 santim. Bu kısmı da 1 metre 6 santim arkadaşlar. 1 metre 6 santim. Şimdi çok kolay bir şey yapacağız. Herkes dikebilir. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımın çok rahatlıkla dikebileceği bir model olacak. Salaş modelleri seviyorsanız eğer lütfen sonuna kadar izleyin. Ben çok severim, çok da kullanırım bu tarz hırkaları, yelekleri. Yine böyle hırka yelek tarzı bir şey yapacağız. Şimdi kumaşımı şöyle düzeltiyorum. Boyuna doğru kumaşımı katlıyorum. Şu şekil kumaşımı katlıyorum. Çok az dikişli, çok kolay, çok pratik bir hırka, yelek, artık ne derseniz deyin. Öyle bir şey yapacağız. Çok da güzel olacak. Güzel yerleştirdim. Şöyle kumaşımı katlayayım. Şurada göstereyim. Kolumu burada çalışacağım. Bu tarafı da burada çalışacağım arkadaşlar. Ben şöyle katlayayım. Kameraya giriyor mu bilmiyorum. Evet. Neyse açayım da kafanız karışmasın. Kumaşımı boyuna katladım arkadaşlar. Burası 96 santimlik bölüm. Yarısı oldu. Yarı yarıya oldu. Şöyle. Evet. Şimdi burada kol çalışacağım. Hatta iğnelerle çalışacağım. Şuradan 20 santimlik bir ölçü alıyorum. Kol ölçüm. Burayı işaretliyorum. Kumaşımı çekeyim. Bu kısımdan da yine aynı şekilde 20 santimlik bir ölçü alıyorum. Hemen iğneliyorum. Dikmemiz gereken tek yer şurası, koltuk altı diyeyim. Buralardan dikiş geçiyoruz. Buradan ve buradan. Evet arkadaşlar. Sadece burayı dikiyoruz ve burayı dikiyoruz. Hemen dikelim. Yan dikişlerimi kapattım arkadaşlar. Şöyle iki tarafı da kapattım. Hemen şöyle çevireyim. Şöyle yapacağız. Buralar bizim ön bedenimiz. Şu ön kenarlar. Bu kısım yakamız, bu kısım belimiz. Burası da
kolumuz arkadaşlar. Hemen şöyle incecik kıvırıp makinede çekebilirsiniz her tarafını. Burayı da böyle incecik kıvırıp makine çekebilirsiniz. Kolumuzu da aynı şekilde. Ama ben başka bir şey yapacağım. Hemen onu göstereyim size. Şimdi arkadaşlar kol kenarlarına ve ön bütün yanlarına tığ işi yapacağım. Bunun için de şöyle yapacağım. Instagram'dan ve Facebook sayfamdan paylaştım. Bu kumaşa siyah renkli mi, kırmızı renkli mi oya yapayım diye sordum arkadaşlarıma. Siyah renk ağır bastı. Herkes siyah istedi. Ben de siyah yapmayı tercih ettim. Şimdi ipimi aldım. Şöyle bir zincir çektim. Sağlamlaştırdım. Koltuk altından başlıyorum arkadaşlar. Çok az kıvıracağım. Şöyle başladım. İlk önce şöyle aynı tülbent oyalar gibi hemen 2 zincir çekip şöyle bir tığ gideceğim. Ama kumaşım takılacak kalın bir kumaş. Şöyle yapayım. Şöyle düz bir kenar gideceğim önce. Sonra bir oya döşeyeceğim. Siz istediğiniz bir oyayı döşeyebilirsiniz. Ben bakalım nasıl bir şey yapacağım. Önce bütün kenarları bu şekilde batacağım. 2 zincir gidiyorum. Şöyle kıvırıyorum. Böyle bir ilerleyeyim bakayım. Bu şekil. Bütün kenarları, kol altını ve yan kenarları bu şekilde kıvıracağım. Üstüne de küçük böyle çiçekli bir şey yapacağım. Şöyle gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk sırayı bitirdim. İkinci sırayı da böyle üçlü trabzan yapıp kutularla tamamlayacağım. Şu şekil. 2 kere de alıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir. İlmeğimi aldım. 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 sıra öreceğim. Böyle ilerleyeceğim. Şimdi 4 sıra üçlü trabzanlarımı, kutucuklarımı yaptım arkadaşlar. 5. sırada da şöyle sık iğne trabzan dolduruyorum. Bütün burayı trabzan doldurarak gideceğim. 2 kere de çektim. Zincirimi aldım. Ortaya 2 tane trabzan yaptım. Böyle şu şekil trabzanla dolanacağım bu sırayı. Şöyle bir görüntü olacak. Onun üstüne de bir sıra daha yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu sırayı da bitireyim. Arkadaşlar bu sırayı da böyle tamamladım. Şimdi son sırayı yapacağım. Şu şekil son sırayı bitireceğim. Bunun için de şöyle yaptım.
2 zincir çekiyorum. İlmeğimi alıyorum. Şöyle 4 ilmek öteye atıyorum. 1 2 3 kere de zincirimi çektim. 2 zincir çektim. Burayı 4 tane trabzanla dolduruyorum. Sonra bu ucu şöyle yan tarafa batıyorum. Şöyle oldu. Yine 2 zincir çektim. Şöyle battım. 1 2 3 2 zincir çekip buraya 4 tane trabzan. Sonra şu hemen 2 ilmek öteye batıp burayı kapatıyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle. Son sırayı da bu şekil bitireceğim arkadaşlar. Kolları böyle yaptım. Önlerde daha basit bir oya yapacağım. Bitireceğim. Arkadaşlar kolları bu şekil oyaladım. Siz istediğiniz oyayı koyabilirsiniz. Bunu koymak şart değil. Ben içimden geldiği gibi yerleştirdim. Ön kısımları da şöyle ilk sıra kumaşımın kenarını kıvırdım. Ön kısımları. İkinci sıraya da şunu yerleştirdim arkadaşlar. Bu da çok kolay. 2 ilmeğimi çektim. Tığıma bir ilmek doladım. 2 zincirimi çektim. Tığıma bir ilmek doladım. Şöyle biraz ara vererek ilmeğimi aldım. 3 seferde çektim. Sonra 2 zincir çektim. 4 tane trabzan yapıyorum burayı. Şöyle topladım. Burayı da hemen şöyle 2 ilmek öteye birleştiriyorum. Şöyle yan yan gitmiş oluyor arkadaşlar. Bu da çok kolay. Bu şekilde ön bedenimin kenarlarını da bitirmiş olacağım. Şöyle 3 4 burayı şuraya batıp yan yatırmış oldum. Şu şekil bir oya oldu. Bakalım bitince nasıl olacak? Arkadaşlar hırkamı bitirdim. Şu şekilde giyilecek. Şöyle hafif bir ütü yapacağım ve mankenimin üzerinde göstereceğim. Kollarını şöyle yapmıştım. Önleri daha ince oyaladım. Hemen şöyle hafif bir ütü yapıp mankenimin üzerine takıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bitti arkadaşlar. İnanın ben çok beğendim. Zaten savaş modelleri severim. Gerçekten çok güzel oldu. 42 bedene kadar uyumlu bir kalıp, standart bir kalıp diyebiliriz. 38 bedenden 42, hatta biraz zorlanırsa 44 bedene kadar uygun bir kalıp. Çok güzel oldu. Kol detayını da şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Çok pratik. 5 dakikada 10 dakikada yapılabilecek. Tabii örgüler birazcık zaman alabilir ama çok güzel, çok şık bir model oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.